the players, like Cengiz said, want to write their own history. And so for us, in the end, it is important to win 4 matches and of course to develop our playing style. Aslında dediğiniz C Ligi'nde olmamızın bizim hazırlıklarımızda özel bir etkisi olmadı. Tabii yeni bir maceraya başlıyoruz. Burak'ın milli takımı bırakması sonrasında yeni bir organizasyon tabii ki ortaya çıktı bu durumdan dolayı. Oyuncular kendi tarihlerini yazmak istiyorlar ve bunun da başarıya ulaşabilmesi için bu 4 karşılaşmanın da kazanılması gerekiyor. Evet, Berk Bey buyurun. Başarılar dilerim öncelikle 4 karşılaşmada. Şunu merak ediyorum, hoca geleli 8 ay geçti, yaklaşık daha doğrusu 8 ay oldu. Bu 8 ay içerisinde Türk futboluna dair, Türk milli takımına dair yaptığı tespitler nelerdir? Geliştirilmesi gereken yönler olarak neleri görüyor? Önde olduğumuz konular olarak neler var kendisine göre? Teşekkür ederim. Hem milli takım hem Türk futbolu açısından. Kesinlikle evet. So 8 months passed already since your appointment as national team coach. What are the comments that you can make about Turkish football and Turkish national team? What are the things that you liked? What are the things that you didn't like? The pros and cons. Strong sides, weaker sides kind of question. Okay, first it was a little bit difficult to come in a situation where, let me say, the position in the group stage was not so easy. Then I think we found really quickly together. We are starting to create a kind of team spirit to be successful. So to have this penalty chance in the 85th minute in Portugal, I'm sure this was something what we were dreaming of, to have this big possibility to make a tie. So with this I was satisfied. The result against Italy I did not like so much because I think Italy conceded 8 goals in 1 year before, and we could score 2 goals against them, and Donnarumma with 3 big saves. So it was only a part with which I was satisfied. And then it was clear that we now have to start a new chapter, like I said, a new story. We have a young team. This is, you can see the average age. I think it is one of the most youngest team in Turkish history. And everything, every thought, every step, everything what we are doing, it is only being prepared to qualify for 2024 in Germany. İlk dönemi hesapladığımız zaman, o zaman tabii gruptaki durumumuz kolay değildi. Hemen hızlı davrandık ve takım ruhuna odaklandık. Bunu geliştirecek işler yaptık ve tabii hepimiz Portekiz'deki kaçan o penaltı anını yakalayabilecek aşamaya gelmeyi çok istiyorduk. Hepimizin rüyası oydu. Bu bakımdan oraya kadar gelebildiğimizden dolayı tabii ki mutlu oldum. İtalya maçına bakarsak da şöyle bir güzel özellik öne çıktı. O zamana kadar bir önceki dönemde İtalya'nın toplam yediği gol sayısı 8'di. Ve biz o karşılaşmada onlara karşı 2 gol kaydettik. Ve Donnarumma'nın da 3 tane önemli kurtarışı oldu bütün bunlara rağmen. Tabii şu anda İtalya maçındaki performanstan dolayı gerçekten tatmin oldum. Yeni bir başlangıç, yeni bir hikaye yazıyoruz. O dönem şimdi kapandı, yeni bir sayfa açtık. Genç bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Belki Türk milli takım tarihinin yaş ortalamasına baktığınız zaman en geç takımlarından biri. Her yaptığımız iş, her attığımız adım Euro 2024 finallerine kalabilmek için. Any comments about Turkish football in general? I think we talked a lot about what is the strength of Turkish football and what is maybe the weakness. Let me ask you a question. Cengiz said that his dream was all the time coming to Europe. He learned a lot in Italy, in France, and in England. So I think one of the biggest goals for the Turkish football must be that they can keep the young players. They are educating the young players in a perfect way, and that the
clubs come back to, let me say, a international meaning in Europe football, so that it is not necessary that all young players have the goal to go to Europe if they can play in good competitions, also here in Turkey. Aslında in Turkey. Aslında bu soruya şöyle bir cevap vermek mümkün olabilir. Az önce Cengiz'i dinlediniz. Size yaptığı açıklamalar sırasında Avrupa'daki deneyiminden bahsetti. Fransa'da, İtalya'da, İngiltere'de neler öğrendiğini, nasıl artılar kazandığını anlattı. Tabii bu noktada şöyle bir şey yapmak gerekiyor. Belki bu tarz mükemmel oyuncular yetiştirmek, uluslararası düzeyde oyuncuları burada yetiştirebilmek yapılması gereken bir şey. Böylelikle kulüpler uluslararası bir kimliğe, hüviyete bürünebilirler ve Cengiz gibi ben başından beri Avrupa'yı hayal ediyordum diyen oyuncularımız buradaki seviyenin yükselmesiyle birlikte belki de doğrudan bu kadar Avrupa mantığıyla düşünmeyeceklerdir, Avrupa'yı hedeflemeyeceklerdir. Seviye burada yüksek olsa belki de burada kariyerlerine devam etmek isteyeceklerdir. Hilmi Bey. Hilmi Severan Dolacansı. Öncelikle başarılar. Takımda eksik oyuncu var mı? Geçtiğimiz gün Rıdvan ayrı çalışmıştı. Orkun döndü. Yani bu oyuncuları tam olarak tam kadro diyebilir miyiz bu maç öncesinde? Can we say that we have a full strength squad now without any injury problems, because we saw that Rıdvan trained separately and Orkun arrived a bit late? What can you tell us? Some small difficulties, but we will check how is the situation tomorrow, and then we will decide carefully, because we have to look forward for all 4 matches. Birkaç küçük sıkıntımız var. Yarın son duruma bakacağız. 4 maçlık periyot olduğunu düşünürseniz ileriye dönük de dikkatli planlama yapmamız lazım. Dönelim tekrardan Emre Bey'e. Buyurun. Hocanın zaman zaman göreve geldikten sonra taktiksel anlamda en azından milli takımda alışıldığın dışında denemeler yaptığını gördük. Kendi fikirlerini uygulamaya çalıştığını gördük. Bu 4 maçlık süreci bu anlamda bir fırsat olarak görüyor mu? Yeni yaklaşımlar görecek miyiz? Time to time we have seen some different tactical approaches from you in the games, which is quite unusual in the Turkish national team. So thinking about those upcoming 4 games, are you planning to make the similar kind of tactical trials? Is it so unusual from the position as a Turkish national team, if you play against number 4 in FIFA ranking or number 8 in FIFA ranking, or now against number 100 maybe? I think I would be a bad coach if I would not change something. Now I think in next matches we have maybe a little bit more ball possession like in the other matches. We analyzed our last matches. We know what we have to improve, definitely, especially right now, our pass quality, the first ball the quality of the first ball contact. So these are things we definitely have to improve. And of course, I will change a little bit the tactic style because we are not playing against Italy or against Portugal. So I think we were working on solutions in offense, and we are also working on solutions in building up our game so that the quality of my players can be shown. Yani normalde FIFA sıralamasında 4. sırada yer alan veya 8. sırada yer alan bir takımla 100. sırada yer alan bir takımla oynadığınız zaman aslında hedeflediğiniz şey aynı. Sonuçta bir mantığınız değişmiyor. Başarılı olmak için sahaya çıkıyorsunuz. Ama biz ne yapabiliriz farklı olarak? Topa daha fazla sahip olacak bir taktiksel formül üzerinde düşünebiliriz. Neyi değiştirmemiz, neyi ilerletmemiz gerektiğini biliyoruz. Örneğin pas kalitemizi geliştirmek istiyoruz. İkincisi topa ilk temasımız, o anı geliştirmek istiyoruz. Tabii taktiksel tarzımızda da birazcık değişiklikler olacak. Ofansif varyasyonlar ve oyun kurma üzerine de farklı denemeler yapıyoruz. Berk Bey, buyurun. Kadroya ilk kez davet edilen oyuncular oldu. Bu oyuncularla alakalı antrenman performansını hoca nasıl buldu? Bu 4 maçta kendilerine yer vermeyi mutlaka düşünüyordur. Neler söyler bu 5 isim hakkında?
There are a few players who have received their first call-ups to the national team. How did you find their performances in trainings? Very good. So it shows that this contact between a national team and the U21, talking with the coaches, watching the training, this is the stage where the U21, it is the stage where the young players should be prepared for the A team, and I have to say all of the young players are really and there's nobody who gives me a heartache if I have to bring him on the pitch. Çok iyi buldum antrenman performanslarını, onu söyleyebilirim. A milli takım ile Ümit milli takım arasındaki bu geçişi, iletişimi sağlayacak olan düzeni oturtma anlamında çok iyi oldu diyebilirim. Zaten Ümit milli takımında idmanlarını takip ettiğimiz oldu, hocalarıyla görüşmemiz oldu. Bu irtibat, koordinasyon gayet iyi durumda. A takıma çıkan oyuncular anlamında şu anda kadromuzdaki çağırdığımız o yeni isimlerden hiç kimse sahaya sürdüğümde bana baş ağrısı yaşatmaz diye düşünüyorum. Hilmi Bey. Dün akşam da Ümit milli takım idmanındaydık. Oradaki oyuncularla da röportaj yapma şansımız oldu. Onlar da A milli takıma kendilerini çok yakın görüyorlar. Bu değişim de onların umutlarını arttırmış durumda. Ümit milli takımdan A milli takıma en yakın gördüğü isimler kimler şu an? Yesterday we were in the under-21 training and we spoke with a few players and we saw that they are really hopeful about making the jump to the senior national team. If you would like to give a few names, which players could possibly make the quickest jump to the senior team? Nice try. Nice try from him. iyi denemeydi gerçekten. If you could give names. No, we still look. It makes only sense if, for example, about the U21 players, my colleague from the U21 is talking because he knows the players much more better. I had contact with Burak. I think he's playing in Bielefeld because he came to Germany, and so it was first contact to tell him that he's in the spotlight, that we are still looking for him also. But we did this also with 4, 5 or 6 other players, like I said, in Belgium, in Switzerland, in Austria, because this is our job. But in the end, for example, when we have to decide between Undav and Umut, and so we were saying, okay, I think maybe because he scored most goals in Turkey, so Umut deserved it maybe in this last point a little bit more. And then 2 days after annunciation, he had research and doctor in France, and he said he cannot come. And so, of course, I called my U21 colleague. It is part of our philosophy that then the next one should be a U21 guy who comes up. I talked to Watford because recommendation was Thiago. Watford gave the right informations, and so the decision was made that Thiago should come. Aaron, he was a little bit longer on our list. He was injured in the last matches, but we still had contact, and he could be prepared by the U21. And so it is going one by one. One is making really a good job in the goal. And yes, so I'm really satisfied how they are prepared for the A national team. Bahsettiğiniz oyuncular anlamında aslında tabii Ümit Milli Takım hocası olan meslektaşımın konuşması daha doğru olur detaylı olarak. Ama Burak'la temasımız vardı Bielefeld'de. Onunla görüştük. Artık Almanya transferi sonrasında bütün spot ışıklarının onun üzerinde olduğunu, daha sıkı takip edileceğini söyledim. Tabii 4-5 oyuncumuz var. Belçika'dan da, İsviçre'den de buraya gelebilecek. Milli takım kadrosu açıklanırken Deniz Undav ve Umut Bozok arasında hangisi arasında seçim
yapsak diye düşünürken sonuçta zaten Süper Lig'de de en çok golü o attığı için tercihimizi Umut'tan yana kullanmıştık. Ama daha sonra bize sakat olduğu bilgisi iletilince son anda kadrodan çıkartmak durumunda kaldık ve acaba kimi alabiliriz diye düşündüğümüzde hemen Ümit Milli takımımıza döndük. Oradaki hocamızla görüşmelerimizi yaptık ve Watford ile de görüştük. O görüşmelerin ardından doğru bilgiler her iki taraftan da gelince Thiago'da karar kıldık. Eren'den bahsedersek çok uzun süredir listemizde olan bir oyuncuydu. Son maçlarda sakat olduğu için aramızda olamamıştı. Ama şunu söyleyebilirim, Ümit Milli takımdaki oyuncularımız A milli takıma geçebilme adına gayet iyi bir şekilde hazırlanıyorlar. And for me it is easy, you know. My colleague, he told me he make a small characteristic of Cenk. And after the first training, when he was very, very quiet, and my colleague said that he's good character, he's talking, he tries to lead all the other players. So after the training, I was going to Cenk and said, hey, your coach told me something about you, but this is not the Cenk that he talked about. And then he said, I understand, I understand. The next day I got the Cenk like my colleague said. So this is easy because I have much more and better information about the players when they are coming the first time. I can handle it a little better. It is for me a little bit more easy to approach also in an easy way, and that makes it also for the player a little bit more easy because he said, okay, if my coach told him everything, so I don't have to be ashamed. Şimdi o Ümit Milli Takım hocası Tolunay Hoca ile yaptığımız konuşmalarda oyuncularla ilgili bilgi alırken Cenk'le ilgili bana şöyle demişti. Liderlik vasıfları olan diğer arkadaşlarını da organize etme becerisi olan bir oyuncumuz. Ama burada ilk idmana çıktık. Baktım Cenk oldukça sessiz, hiç Tolunay Hoca'nın söylediği gibi değil yani. O yüzden idman bitince yanına gittim. Dedim yani ben senin hocanla görüştüğümde seninle ilgili çok farklı özellikler anlattı ama ben o Cenk'i görmedim bugün antrenmanda dedim. O da bir sonraki antrenmanda gerçek kimliğini gösterdi. Yani anlatmak istediğim şu, bir oyuncuya onunla ilgili bütün bilgileri bildiğinizi gösterince o da diyor ki tabii ki demek benimle ilgili bütün konuşmalar yapılmış, benimle ilgili bilgiler alınmış. O zaman kendisi de bir rahatlıyor ve utangaçlığını üzerinden atıyor. Tabii bu da iletişimin önemini ortaya koyuyor. Yeah, and meanwhile we try to speak French because he has to go from Belgium, I think, back to Lyon. I think he belongs to Lyon. And, you know, because I'm living close to the French border, we are trying to speak French some words that I can prepare him to go back to Lyon. Tabii biraz da Fransızca biliyor, ben de biliyorum. Birazcık Fransızca konuşuyoruz aramızda. Şimdi kiralık sözleşmesi bitiyor, Lyon'a dönecek. Ben de Fransa sınırına yakın bir yerde yaşıyorum, Almanya'da. İnşallah onun için de hayırlısı olur Lyon'da. Başka soru var mı acaba? Peki, teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkürler.